Hocam. Antibiyotik kanalının o serisi 3 haftanın film haberleri. Artık ayı oldu geldi. Bam. Alpçim hoş geldin. Hoş Tutuk bulduk geri abi. döndü gene bir ay sonunda. Bir ay sonra. 3 haftada değil artık. Artık uzatıyoruz şeyleri. Abi niye böyle oluyor ya bu Futuk? Abi kayda değer çok haber çıkmıyor bu aralar. Evet hatta bu bölümden anlayacağınız üzere çoğunlukla haber attık yani. Çok ciddi bir şey konuşmayacağız gibi duruyor. Öncelikle Fenerbahçe'min Euroleague şampiyonluğunu kutlarım. Fener'im nasıl koyduk ya işte bu. Fenerbahçe winner'lığa geri dön artık lütfen. Allah aşkına. Alp'le maçı seyrettik. Bütün oyuncularımızı tek tek kutlarım. Evet. Özellikle Yasikevicius hocam müthiş bir insansın. Alp'cim 2 cümlede sene sonra geçelim konularımıza. Valla benim çok alakam yok biliyorsun böyle basketbolla falan filan. Ama keyifli maçtı. Yani iki takım da baya güzel görsel şölen sundular yani. Kesinlikle katılıyorum. Öyle çok sert de oynamadılar. Bir ara bir sertleşti de ya çok olur, kısa o kadar bir olur, süre. o kadar olur. O normal. Allah'ın şeyiyle olur o kadar. Senin futsal maçı gibi. Futsal maçı, futsal ayrı o apayrı. Polonya yani. Futsal beyler. Herkes izlemeli. Evet. İlk haberimiz Vision Quest. Writer bilmem ne showrunner belli olmuş. Terry Matalas showrunner'mış. Chris Monfette, Michael Taylor, Cindy Apple falan filan. Sen Star Trek izledin mi? Aga bilmiyorum. Bu Pickard'ın yalnız 7.3 müydü? Öyle bir şeydi IMDb sanki. 7.4 de olabilir. Yani çok Star Trek hayranlarının aşırı beğendiği bir show olmamıştı. Fena değil tatlı olmuştu. Beni burada Michael Taylor heyecanlandırdı. Çünkü Pantheon dizisi animasyon, adult animation güzel bir dizi. O beni biraz heyecanlandırdı. Güzel bir ekleme olmuş. Onun dışında bir haber daha okudum Vision Quest ile ilgili. Buraya almaya yapmadım. Enteresan bir şey yapmaya çalıştık. Farklı bir senaryoya gittik falan demişler. Güzel. Bir de Vision biliyorsun okumuşsundur. İşte Ultron olabilir diyorlar. Daha başka teknik detaylar olabilir diyorlar. Bence eli çok geniş Marvel'ın Vision konusunda. Güzel bir dizi. Umarım kendi içinde başlayıp biten ve bizi etkileyen bir dizi ortaya çıkarır. sonra iyi bağlarlar umarım. WandaVision da güzel şey yapıyordu. Hatta Agatha bile WandaVision'a fena bağlanmıyordu. O taraftan iyi gidiyor sanki Marvel yani. Yani çok işte reklam yapılmadan alttan. Var mı söyleyeceğim başka daha bir şey? Geçiyorum. Şey evet. Rumor. Ryan Gosling. Ghost Rider. Sarar ya. Güzel bir şey reisi olur yani komedi. Ryan Gosling yani ben kesinlikle fena oynarım. Yine o şaka. Bu şakayı kaç mırtıkla yaptım. Onlar bilir falan. O 100 kişi. Aynen. Ya ben yakışacağını düşünüyorum yani. Nick Cage'in oynadığı bir karakter. Sonuç olarak Ryan Gosling haylayla oynar diye düşünüyorum. Yani da ne kadar rol olacak ki? Ve cameo gibi falan olur herhalde. Aga Secret Wars, Doomsday çok karışık. Oralara geliriz şimdi. Buraya hızlıca şey yapalım. Geç. Üçüncü haberimiz. Kanıt dizisiyle hafızalara kazınan, benim çocukluğumda rüyalarıma giren o dizi. Çok iyi bir dizi. Çok korkuyordum küçükken. Ben de çok korkardım. Gece 10'dan sonra 12 gibi hep tekrar oluyordu. Evet abi. Yemin ederim aklımdan o geçti bu haberi alırken. Falan çok korkutuyordu ya beni. Abi bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu bilerek aldım. Jeleri hala aklımda öyle diyeyim sana. Benim de ya. Benim de. Profesör Doktor Sevilay Atasoy'u kutlarım. Böyle bir şeye seçilmek zordur. Ama işte bunu söylemek için aldım. Ya Kanıt gibi bir Türk dizisi yok mesela. Şahsiyet çıktı yakın zamanda. Onun dışında bir Alef vardı. O da ehti yani. Şöyle bir polisiye ama aynı zamanda bizim ülkemizin atmosferini de içeren bir polisiye hatırlamıyorum ben. Behzat var. Yeni sezonunu ben de izlemedim Behzatçı'nın. Behzat yani, çıkalı da çok oldu. 2012 Aga o da eski ya. Kanıt da aynıdır oğlum neredeyse. Yani. Evet Kanıt da o dönemler olması lazım. Aynı oğlum. Ben daha yakın zamanda diyorum. İşte 2018-19. Lütfen. Kaç? 710 bölüm mü ne oldu geçen gördüm. Ya aga yeter ya. O niye bitmiyor mesela? Neden ya? Abi bitiyor geri başlıyor. Oyuncular çıkıyor geri geliyor falan. Oğlum ölen geri diriliyor falan. En son hatırlıyorum. Mesut hasta olup Amerika'da tedavi olmaya gidiyor bir sezon. Sonra şimdi yine var falan. Çok kötü ya. Bayağı kötü yani. Bilmiyorum bu işler bana ağır dandik geliyor ya. Nasıl izleniyor? Umarım aga Türk dizileri umarım düzelir ya. Başka bir şey diyemeyeceğim. Bir sonraki haberimiz 10 billion ağaç. Çok fazla. Bu yaşanırsa var ya. Kıyamet alameti. Yani bunu alırken konuştuk sen de.
Abi Değil mi? Öyle bir şey kıyamet vardı. alameti harbiden ya. Vardı abi. Değil mi? Öyle bir şey Ama onun hatırlıyorum. dışında düşünsene abi. Şöyle ağaç dikip orayı canlandırdıklarını çok bence inanılmaz bir şey olur yani. Dune'un ana plotu. 3. kitap. Ciddiyim Harbi bu arada. ana pilotu bu arada. Ciddiyim bu arada. Yani gerçi filmlerde de bahsediliyor da. İşte 3. kitapta falan Aga ama yapıyorlar 3. kitap yani. full bununla ilgili değil miydi? Sen öyle demiştin sanki. Yok, hayır, full bununla ilgili değil ama hani 3. kitapta bunu başarıyorlar. Hani yeşil bölgeler falan. O habitatı kuruyorlar yani. Sonra işte uzaylıya falan dönüşüyor. Aynen. Bütün gerçekliğini yitiren Uzaylı. bir seri ya. Solucan değil ama uzaylı. Evet. Bir sonraki haberimiz Cannes'da sanırım en çok alkışlanan 3. film mi olmuş bu? Sentimental Value 19 dakika boyunca ayakta alkışlanmış. Bana boş Ben geliyor bu ya. 31 Ağustos işte en kötü person in the world falan filan, en kötü person yalnız onu ne diyor. Ben bunları hep duyuyorum. Asla izlemiyorum. Bu yönetmen nasıl söyleyeyim, Joachim Trier benim listemde olan bir yönetmen. Yani bakıyorum işlerine ne çıkarsa. Her 2 senede bir tane atıyor. Çok merak ettiğim yönetmen ama asla fırsat veremedim adamı bir türlü. Kendisini kutlarım. 19 dakika boyunca alkışlanmak Yormayın ya. Gerek yok 19 dakika. yeter. Değil mi? Yeter abi. Ne kadar alkış için ya. Hani 2 dakika olur, 3 dakika olur. Hadi 5 dakika olur da. 19 ne abi? Bir süre Çok tutuyorlar fazla. falan. Ha falan bırakıyor. Bir de o şeyi neye göre ölçüyorlar? Hani mesela en son artık yorulup bırakan da oluyordur mutlaka. Aga zaten ya 80 yaşında bir sürü dayı var orada. Onlar 2. dakikada Değil mi? çıkıyordur Aynen. zaten. Beyler ben bırakıyorum, siz devam gibi bir şey öyle. Öyle 19 dakika tutuyorlar değil mi? Son 10 kişi kalana kadar. O tek kişi alkışlıyor onu saymışlar değil mi Aynen. şeyde? Hadi oğlum bitir O falan. 20 dakika boyunca alkışlandı ama bir kişi alkışlandı. Onun bir falan. kuralı Neyse. varmış galiba. Belli bir kişi altında sayılmıyormuş artık falan. Ha, Onu nasıl iyi algılar? bari. Desibelden mi abi bir sayıyor falan. Hayır. Biri yoklama alıyor. Aynen, Aynen, aynen. imza attır. Beyler imzayı elden ele dolaştıralım. Çö, çö, çö. Neyse bir sonraki haberimiz. Emma Stone'a arı saldırmış Cannes'da. Kanka arı gelince ben de böyle oluyorum ya. Seni hiç Aga, arı ben de soktu böyle mu? oluyorum. Hayır ama şu fotoğraf çok. Evet bayağı iyi. Şey de gülüyor yine. Köz köz. Pedro Pascal Aynen babadır ya. ya. Mesela ben de Müthiş alerjim bir var mı kadın ya. bilmiyorum hiç arıya. Aga ben korkuyorum ya. İşte ben de korkuyorum. Sokulacağım diye korkuyorum yani. Bir de en olmadık yerde sokar falan böyle kalırsın yani orada. Benim kuzeni yazlıkta şeyde soktuydu ya. Bu şişme şey ne deniyordu denizin üstünde bulunan? Olan adını unuttum Su ya. yatağı. Hayır su yatağı değil. Simit. Duba. Duba, Duba'nın ha. üstünde soktuydu arı. Bacağından hem de. Gelip konup sokmuş böyle. O kadar saçma Orada ki ne yapıyor dandik. ya? Gerçi arılar takılıyor denizlerde ben biliyorum yani. Denizlerde Geliyorlar ya. öyle bir Aynen. bölümün dandiklik 10. dakika bizim konuştuğumuz şeyler. Foça'da çok var ama oralardan. Mission Impossible 100 milyonu geçmiş. Lilo ve Stitch de geçmiş. Yani normal zaten beklenen Mission şeyler. Impossible'ın 100'den Bütçe. çok daha fazlası yapması Abi lazım. o bütçe nedir ya? O ileride değil mi? Dört- Aldık onu. Umarım almışızdır da biz burada da söyleyelim. Burada 400 milyon söyleyelim. bütçesi var. Abi 400 ne ya? Biz öteki filme çok diyorduk pandemiden ötürü. Bak onda bir de bayağı ekstra çektiler de öylelikle gişe şişti. Yani bu Bu hiç pandemi falan denk gelmedi. Bunu bam güm çektiler mesela. Abi film de çok uzun ama ya. Oradan da bir abi uzun Ama da dört- o kadar değil ya. 400 milyonluk bir şey olmadığına eminim bu arada. Yani Abi filmin bak uçak genelinde. sahnesi inanılmaz. Yani benim yükseklik korkum da olduğu için valla elim ayağım terledi yani öyle diyeyim. Çok abartı ama aşırı güzeldi yani. Aga Tom Cruise stunt işini yapıyor ya. Bayağı iyi ya. Çok saygı duyuyorum. Geçelim. Yani. Tom Cruise demiş ki ben İkizim bırakırsam oynasın. Mission Impossible'ı Glenn Powell oynasın demiş. Glenn Powell'ı severim. Devam edebilir. Mission Impossible şey ya hani devam edebilir yani anladın Tabii mı? canım, Başka bir yetmez. hikaye başka bir hikaye başlar. Başka bir ajan olur ve devam Dünyada tek eder bir yani. ajan mı var abi ya? Harbiden. Yani Ya film Ama böyle Tom davranılıyor Cruise- da adama muhtaçlar sürekli. Böyle bir şey olabilir mi oğlum? ya aga Tom Cruise'un yerini gene de çok doldurabileceğini düşünmüyorum ya. Abi hele şahsen. son film izle Allah aşkına. Aga izleyeceğim ya. Zaman bulamadım. İzleyemedim. İzleyeceğim yani. Ya Tom Cruise bilmiyorum ya. Çok Yani orada özleyeceğim anlarsın bak. abi. Yani o kadar da değil ya. Tam tek bir adam mı yapacak o kadar şey yani. Yazık olmalı. Aga Tom ona. Tom Cruise'dur ya bizim için. Ben çok severim. Severiz. Tom Cruise asla emekli olmayacağım demiş. Benim bu aşkımı ilan ettikten sonra adama. Ya bu 100 biraz şeyle yaşında bile alakalı. komedi falan yapacağım demiş. Yaşlandığımı hissediyorum açıklaması bu biraz. Aga hafif de yaşlandı sanki. Son 62 filmde yaşına ben geldi. bayağı oğlum. onu fark ettim. Bak önceki filmde o kadar değildi. Bu filmde artık botokslar biraz şey yapmış. Aga botoksuna geç botoksu her yeri yaşlanmıştır artık adam. Buruşuyor oğlum ufaktan. Vücudu hala iyi ama ya. Hafif var. O kadar olur yani. Ya oğlum vücudu o yaşta Tabii, anormal tabii, ya. çok iyi çok iyi canım. Anormal abi. Bir sonraki haberimiz. Tom Cruise gidip buradaki filmden önce popcorn alırken orada çalışanlarla sohbet etmiş. Bence çok kibar hareket. Biri de Death Reckoning'den önce işte şeylere bağırdığını hatırlatmış. Prodüserlerle kavga ettiğini, maske takmayan. Ha evet Ya- hatırlıyorum. Tom Cruise bu işi az önce de söyledik. Bu işe para harcayan,
Bu işten çok da para kazanan bir insan. Ama yaptığı işe çok saygı duyuyor ve bayağı özeniyor işlerine. Yani Tom Cruise sahneleri şöyle diyeyim, herhangi bir filminde adam belli yani. Onu yaparken delice istiyor o işi. O benim çok hoşuma gidiyor Tom Cruise'u. Çok olağanüstü iyi bir aktör olduğunu düşünmüyorum ben Tom Cruise'un. Ya o da öyle bir şey iddia etmez bence zaten. Ama çok iyi Çok dövüş koreografileri. Çok disiplinli. Oğlum zaten bu kadar disiplinli olmasa adam bu kadar iyi bakmaz kendine yani. Bu sırf estetik olacak iş de değil yani adam. O bir koşuş sahneleri var. O kadar komik ki yine son filmde. Aga her film var ya. Araba var. Arabayı bilmiyor. Koşuyor yani. O çok iyi ya. Arabadan daha hızlı koşuyordu. Evet öyle bu arada. Harbiden öyle yani. Of. Yine o haber. Batman 2 2026'nın erken aylarında başlayacak diyorlar çekimi. Aynen. Ya başladı şu an bak. Batman 2 dediğince kalbim sıkışıyor. Ben çıkmayacakmış gibi bir şey yapıyorum artık. Ben de hayatım artık öyle devam ediyor. Yani. biri umut vermeyin. Penguin 2. sezon çıkar, bu çıkmaz, öyle diyeyim sana. Şurada ne koymuşlar. Aga bu ne? 40 kere de baştan yazdılar gibi geliyor. Yani çıksa da ben bir senaryo beklediğim hype'ı gibi yakalamayacak gibi. Bir sonraki haber. Batman gene çok cesaretlendirici haberler varmış. Aynen. Ne var sanasını satayım. Netreal dönüyor. Haber bu. Adam gitmedi ki hiç falan. Evet, 3 gün önce Google yapay zekasını duyurdu. Hem Gemini'deki olan gelişmeleri hem şeyi. Yani bunlar çok bir şey ifade etmiyor, bu görseller. Yani ya hayır, oyun olarak bir şey ifade etmiyor ama bence yapay zekanın oturduğu yerden kısa film yapması ya da video yapmasında bu kadar hızlı gelişmesi korkutucu yani. Tamam evet. İşte bilgi işlemeye bakıyor yani. Elinde yeterince done varsa. Evet işte yani. Topladılar yıllarca bizden. Onu kabul et, bunu kabul et. Next diye öyle oğlum. Çoğu siteye girdiğinde bile hala cookie'leri kabul et, bilmem ne falan. Doğru. Doğru. Yani. Ben bunun çok dışında bir şey diyeceğim. Bunun dışında GTA 6'da umarım aktif bir şekilde kullanırlar. AI'ları bota. Aynen. Geçen bölümde de söyledik. Bence de şart ya. Artık şart. Yani. Tüm RPG oyunlarında falan. Ben bunu yapabilirlerse zaten çok, artık bu bayağı büyük bir devrim olur yani. Oyunların gelişimi çok artar ya. Bunu yaptıkları senaryoda. Felaket artar oyunların gelişimi. Çok garip bir domino etkisi yaratır. Bakalım. Umarım iyi olur diye. Hayırlısı. Bir şey diyemiyorum. Cümle kuramıyorum. Evet. Born Again sezon 2'ye Kristen Ritter katılmış. Biz bunu tahmin etmiştik. Ya bunu zaten. Ya birazcık şeyler arkadaşlar, olsaydı. Buradan Fıtık Özel'e gidip Born Again'i izleyin. Ya birazcık şeyleri olsaydı da bari isimleri geçseydi abi. Hani kendilerini görmesek bile şeyde. Born Again'in finalinde. Söylemiştik zaten orada da. Ya tabii ki ben de öyle isterdim çok de. Çok kuru oldu abi. Ekibi toplayacağız falan. İkinci sezonda bariz bir şekilde bir şeyler geliyor. Tamam, umarım ilk sezonun üstünde tamam. Daha etkili olsaydı yani. Ya da ismi yapacak bir şey yeterdi oğlum. Ya aga yapacak bir şey yok çünkü belli ki anlaşamadılar. O dönem getiremediler. Bu zamana kaldı. Benim sorunum değil abi bu. Doğru. Bizim sorunumuz değil. Geçiyorum. Doomsday. Evet bu manyak. Ben bunu niye önce aldıysam neyse artık çok fark etmez. Peki bu gerçekleşecek mi sence? Yani aynı gün çıkacaklar mı? Bir ertelenme yaşanır. Ben Doomsday'in bir 2-3 ay daha ertelenebileceğini düşünüyorum. O 2027'ye sarkacak bence. Ya hatta Doom da ertelenebilir ki. İkisi de ertelenebilir. Bir de abi iki film de çok büyük prodüksiyon isteyen filmler. Özellikle CGI ve VFX, işte dijital ortam isteyen işler. Ve bu dijital ortamda filmleri tasarlarken insanları köpek gibi çalıştırıyorlar. Hem hoş bir şey değil bu. Hem de hani adamların gırtlağına çöküyorlar. Sonra olmayınca da olmadı diyorlar. Bunun yerine bence biraz daha zamanı ileriye alıp insanları da rahata erdirebilirler yani. Çalışanlar için de daha iyi olacağını düşünüyorum ben. İşte bir sene değil de 7 ay 7 ay ertelendi. Ya hatta bence Doomsday çıktıktan sonra bir sene sonra Secret Wars gelmesin yani. Secret Wars'u değil mi? Ona da bir süre koysalar yani. Aynen biraz daha hani mesela atıyorum. Ama Part 2 gibi mi olacak şimdi? O da var mesela. Bir yıl 8 ay olsun mesela, anladın mı? 2 yıla yakın olsun. Çünkü adam ben daha ideal geliyor bana. Niye direkt bir yıldansa. Ama o 8 ayı prodüksiyona ekleyebilirler yani. O 8 ay idealdir bir prodüksiyon süresi için bence bu tip işte. Ama şu Infinity War'da Endgame'de bir yıl arayla çıktı. Abi o dönemki planlamayla şu dönemki planlama aynı olmadığı için. Diyorsun değil mi? Aynen. Aynen o dönem ya şu an Marvel'a zaman lazım. Bir de hala bu iki film arasına film koyacağız. Belli bir gerçekten köprü görevi koymayacaksa çok da aralarını doldurmaya da gerek yok bence. İnsanların dikkatini dağıtıyorlar yani. Ve gelen işler de batmaya başladı. Evet. Thunderbolts da mesela 300 küsür yaptı. Konuşacağız. O üzdü bayağı. Ve iyi yapmadı. Brave New World 400 yaptı. Yani Marvel'ın gişeleri yarı yarıya. Evet. Yani 3'te 2 falan azaldı yani. Bu iyi haber değil şirket için. Kritikte iyi şeyler aldı yani. Olumlu değerlendirmeler ona rağmen. Düzgün şey yapsınlar abi. Evet.
Bir tane de dangalak sete girip çekmiş. TikTok'a atmış. Ben izledim Twitter'dan. Ben de baktım. Ya o dangala tekme tokat atın oradan ya. Ağzını burnunu kırın atın oradan. Ciddi söylüyorum ya. Beni çok sinirlendiriyor bu tip şeyler. Adamlar oradaki emekçi insanlar bilmem ne hayvan gibi uğraşıyor. Gizli kalması için ne ailelerine bir şey İyi de anlatıyorlar. oğlum. Ne o Burada kaç ne kere oyuncu- konuştuk sızan şeyleri falan. O zaman onlara bakamayız asla. belli bir zamanı olur yani. Bütün sette lakayt gibi geziyorsa bir tane salak onu atın oradan yani. Ha, bir yordamı olur diyorsun. Aynen Bir iki abi. tane çek yayınla diyorsun. Hani ne öyle 5 Ha. dakika diyorsun. Bütün seti geziyor. Ben çekiyorum diye. Siktir git. Buna bir önlem almaları lazım. Hele 2025-26 yılına geldik. Hala bunu önlem alamıyorlar ya. İnanılmaz ya. Abi bir zaten tane kamera tak. stüdyoda çekiyorsunuz değil mi? Bir önlem alın yani. Abi bir tane kamera tak oraya ya. Çok enteresan. Biraz da ona Bir bütçe. sonraki haberimiz az önce söylediğimiz konuşurken Sentineller gözüktü. Lavuğun çektiği Şu fotoğraflar sağ fotoğrafın olsun. hiçbir anlamı yok ki şu yazı olmasa. Abi Burada köpek bir balığı gözükse gibi gözüküyor anlamazsın, burada. Aynen. Ne o joystick. Harbi biri şey yazmış da ben öyle fark ettim. Sentinel yazmış da öyle fark ettim ilk gördüğümde fotoğrafı. Tabii sonradan yukarıdan kuşbaşı da çekmişler de. Hani böyle ulan bu ne köpek balığı mı bu ne falan oldu. Oğlum bir de bunun üstüne Power görsel Rangers. efekt eklenecek yani. Öyle düşün. Power Rangers filmi gibi. Sentineller sence ne yapacak filmde abi? Abi ben hiç bilmiyorum ki. Ben şey izlemedim zaten. Eternals'ı falan. Dur lan bir dakika. Eternals'ta var mı Sentinel'ler? Hayır yurt aga ben mal gibi daldım. Dur bir dakika. Ne vardı onda? Şey vardı oğlum işte orada. Tiamut falan vardı. O daha üst bir canlı. Nasıl lan? Bir dakika. Ha Sentinel. Bir dakika lan. Oo benim kafa gitmiş bak. Sentinel'den Abi sen- şey lan X-Men'deki. Evet oğlum sen ne diyorsun? Tamam benim aklım onlara gitti. Kanka bak düşün bak yazı yazıyor görüntü Power- var ona rağmen gitmiş. Power Rangers falan diyorum oğlum nasıl kafa Tiamut'a falan gidebilir ya? Ona gitti kafam bilmiyorum. Düşün ona rağmen oturtamamışım. Abi Sentinel'ler varsa zaten X-Men kadrosu da var zaten. Şey çıkmadı. Aga hepsi var ya. Bir de ben bir haber daha okudum buraya almayı unutmuşum. Deadpool 2'de gözüken Domino Reis de olacakmış filmde. Aynen aktörü de geri dönüyormuş. Abi Onu da herkes 5 isteriz saniye mi yani. gözükecek? Nasıl olacak bu? Böyle şerit böyle. Bitiyor film. Sırayla herkesi çekiyoruz Tık 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 falan. tık 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 bütün X-Men var. Tamam yeter. O şey vardı ya Endgame'de son final dövüşünde. Bütün herkesi böyle koyuyor bir tane vuruyor öbürüne geçiyor öbürü bir tane Evet, vuruyor. evet. O tarzı olacak yani. Geçelim bir sonraki haberimiz. Dünyanın en yaşlı kedisi Flossie'nin ömrü kutlarız. 30 yılı geçmiş. Kendisini yıllara. sever. Öperiz nice yıllara Çok Flossie. tatlı ya. Adamın dibisin. Yorum var mı şuradan bakalım. 17 yıl yaşayan kediler varmış. Maşallah. Kedilerin zaten o civarda oluyor şeyleri. İyi bakım istiyorlar. Bir sonraki haberimiz Jason Momoa ve Roman Reigns live action Street Fight Movie'de konuşuyorlarmış. Jason Momoa. Jason Momoa geçen Panik Atak'ta da gene don giyip mızrak alıp Evet filme koymuşlar. Roman Reigns de zaten alışkın don işlerine. WWE'nin güncel superstarı. Yabancılık çekmez. Ya bu film tam bu ikisinin kalemi. Bir Dwayne eklersin. 2-3 daha kaslı bir şey atarsın buraya. Bu Aynen. film tam öyle bir film zaten. Allah aşkına ama bak yapımcılar kimse hiç bilmiyorum da lütfen şu Mortal Kombat. Mortal Kombat filmi gibi dandik yapmayın. Abi öyle Yapmayın olur onu ya, gibi öyle yapın. olur abi. Abi o çok dandik ama ya. O çok kötü dandik Ne yani. bekliyorsun Kötü dandik o. Abi biraz daha hikaye iyi olsun. Film yapacaksan bir hikaye istiyor abi. Mortal Kombat'ta gidip dövüşüyorlar. O aktörler kötü, sahneler kötü, her şey kötüydü yani. Çok yükseldim yine. Bir sonraki haberimiz. Ryan Reynolds Yine her yerde. R-rated Star Wars Project falan filan demiş. Geçen X-Men Ryan filminde Reynolds- olacağım diyordu. Şimdi buradayım. X-Men yazıyor, Star Wars diyor. Yani bu adam ne yapıyor ya? Takılıyor parası var işte. İyi aktör ama. Beğeniyorum ben. Kötü bir aktör değil. Yani işte okey. Andor. 5 tane 9,5 üstünde Çok bölüm iyi abi. vardı galiba. Bu Aynen. manyak bir Çok istatistik iyi ya. ya. İlk sezon da çok iyiydi o zaman hatırlıyorum. O Ya- da çok beğenilmişti. Aga işte bu tip atıyorum çizgi roman olur, başka bir şey olur, uyarlama olur. Andor'u birazcık örnek alabilirler diye düşünüyorum bu konuda. Andor hem Rogue One'ı Bir de diğer daha politik filme- değil mi? Aynen, daha bir politik. yönüyle alıyor, aynen. isyancı oluyor. İşte onun üzerinden ilerliyor. Ben Rogue One'ı izlemiştim. Yani düşündüğün zaman demek ki yapılabiliyormuş. Demek ki kaliteli işler geliyor yani. Dandik yapıp sonra bizim elimizdeki materyal bu diye bahane sunmaya gerek yok diye Öyle bir şey düşünüyorum. yok yani. aynen. Star Wars zaten Var abi mı? çok her yere çekebileceğim bir eser yani. Müthiş bir şey. Müthiş bir şey. Çok yorumlanabilir bir şey yani. Var mı ekleyeceğim bir şey? Yok. Alex Garland benim yönetmenliğini beğendiğim bir isim. Elden Ring filmi üzerinde uğraşıyormuş. Güzel bir gelişme. Yani oyun filmleri görmek kaliteli olduğu sürece. Yani Until Dawn çıktı Aga- geçen ama onun çok düşüktü puanı. Ben de Tırt. gitmedim sen ya. Ya aga şöyle söyleyeyim. Oyun filmlerinin haberi geliyor. İşte Street Fighter movie gelecek. İşte bilmem ne movie gelecek. Oğlum 5 tane fıtık çekiyoruz. Sonra iptal oluyor falan böyle. Saçma Aynen. sapan haberler düşüyor. Evet. Konuşmuyoruz bile hatta üstüne. Ama bu daha şey duruyor yani. Daha sağlam duruyor. Aga bunun oyunu da bayağı sağlam. İşte Umarım ve hikayeyi nasıl yapacaklar çok merak ediyorum. Ben Elden Ring'i oynamadım ama çoğu Souls oyununu oynadım. Bu öbürlerinden daha da şey diye biliyorum lore olarak.
ne denir? Bunların narratifi çok farklı oluyor ya. Ha, Düz anladım. olmuyor, diyalog çok az. İşte oyunların hikayesini şeylerden öğreniyorsun. Direkt itemların açıklamasını okuyorsun. İşte karakterlerin görünüşlerinden bilmem ne falan filan. Hiçbir zaman direkt vermiyor hikayeyi sana. De az önce şeyde de söyledim. Street Fighter'da da O yüzden söyledim. çok yaratıcı İyi- bir şey yapılabilir. Narratif İyi anlamında. bir hikayeyle Elden Ring'den inanılmaz bir şey çıkacağını düşünüyorum. Alex Garland da bence Yani çekim sinematografik tekniği. olarak çok şey yüklenebilir yani. Alex Anlam Garland bak yüklenebilir. o konuda kalkabilir altından. O konuda kesinlikle kalkabilir diye düşünüyorum. Ama senaryo bakımından ne kadar kalkabilir bilmiyorum. Son filmi İşte çok senaryoluk da bir şey yok ya, onu diyorum. Hani düz senaryo olarak öyle bir şey aga değil bilmiyorum zaten. ya. Film Kaynağı. yapmak için gene birazcık senaryo lazım gibi geliyor bana. Geçiyorum bir sonraki habere. Of! Spider-Man Güzel Brand bir New haber. Day. Scorpion, Boomerang ve Tombstone'u villain olarak tanıtacaklarmış. Evet, istediğimiz haber. Abi, Bir Scorpion'u yandan zaten görmüştük. Homecoming'den beri Aynen. bekliyoruz. Adam nerede kaldı diye. Tombstone'u ben yani Tombstone'u ben Boomerang çok merak ediyorum ya. Boomerang bir Ben nevi de Scorpion bilmediğim gibi bir karakterler ya beraber olması. Scorpion tarzında bir kötü. Biraz daha arka planda kalan Daha bir Shocker kötü. gibi falan büyük ihtimal. Bu Shocker vardı. Onun gibi bir şey Hı. Boomerang. O tarzda yani. Ama Tombstone'u nasıl aktaracaklar bize hiçbir Tombstone'u fikrim çok yok merak ki. ediyorum. Bir de neden yükseldik? Animasyonda da gördük ya Tombstone'u. Oradan da bir şey var yani. Ama animasyonda Beklenti var. mesela Tombstone'u birazcık da anti, hatta iyiye yakın bir anti olarak gördük. Ama Tombstone Bu- öyle bir yönü var. Mesela Tombstone şeyde de vardı, ben çok sevdim. Spectacular Spider-Man'de de vardı. Orada da biraz daha şey böyle babası gibi. Full kötü değil. Daha böyle pragmatikti gibi kalmış aklımda. Valla eğer öyle bir yönde katacaklarsa filme çok Çok güzel iyi olur. olur. Ha, o zaman tam Derinlik şey olur katar zaten, yani. aynen. Tam istediğimiz iş olur. Sadie Sink de Mayday Parker diyorlar. Ben Abi bu bu işlerde olacaksa nasıl olacak? ya bu Toby ne mi olacak gelecek bilmiyorum. yine Bak, yani? aga bu film harbi bir muamma. Cidden bir muamma. Neden diyeceksin? Şimdi Avengers filmlerinden ikisinin arasında çıkacaktı bu film. Şimdi ertelendiler, ikisinden önce gözüküyor. Tom Holland'ın Spider-Man'i Doomsday'de gözükecek mi belli değil. Bu karakterler kimleri oynayacak belli değil. Bu film de bana ertelenebilir gibi geliyor. Yani bu şeyden de bakınca bir de Sony'ye de hiç güvenmediğim için çok şüpheliyim bu filmde. Yani önümüzdeki yıllarda çıkabilecek filmler arasında en şüpheli olduğum bu. Çünkü No Way Home ne kadar eleştirilere de maruz kalsa, çekimleri bazen beğenilmese de, pandemiye de denk gelmiş olsa çok iyi bir bağlama noktası bıraktı. Çok temiz Çok bitirdi iyi yani film. Tam bir fan filmiydi yani. Ve çok iyi Ve bir noktada hani- bıraktı dediğin gibi, aynen. Onu çok iyi Abi yaptı çok zaten. Spider-Man'in 3 filmde o geçirdiği olgunluğu çok iyi noktada bıraktı. Evet. Kaybını da verdi, duygusallığı da yükledi. Hani Tam bir bütün üçleme aksiyonu oldu da yani. izletti. Evet, kesinlikle. Ha, ama burada gelip işte Avengers muhabbetinden filmi böyle saçma sapan bir yere çekeceklerse ya da sırf hayranlar istiyor diye street level olacaksa ben ikisini de istemem yani. Bu filme multiversal element de olsa, street level de olsa düzgün bir senaryo lazım. Kesinlikle şart yani. Geçiyorum sonra. İşte haberler birbirini tutmuyor dediğin gibi. Yani Mayday nasıl olacak işte, anladın mı? Bilmiyorum Nasıl abi. kız olacak abi? Ya da bu Abi isimle başka bir karakter falan. Yani başka bir şey olamaz. Ya Yani. yapmasınlar öyle bir şey. Bir de zaten ya Mayday anca Toby'den bağlanır. Başka bir Değil yerden mi? bağlanacağını düşünmüyorum. Andrew'dan bağlanıyor falan. O da olur ha. O da olabilir. Gwen'den sonra boş durmamış. Clash of Clans'ın animasyon dizisi gelecekmiş. Sen hiç oynadın Tüketirim. mı? Feci oynadım. Harbi mi? Hiç hatırlamıyorum. Feci oynadım. Ne zaman oynadın? Feci oynadım. Aga bütün ilkokul, ortaokul, hatta İlkokulda var üniversite mıydı bir ya? sonuna doğru çıktıydı. Hadi ya, Şey, o kadar eski mi ya? Bayağı eski agam. Hatta Bayağı oğlum eski. biz üniversite 1'de bile oynadık lan. Bayağı oynadık biz bu oyunu. Ben hiçbir zaman oynamadım. Gurur duyuyorum. Aga bilmiyorum, müthiş oyundur bence. O mobil oyunlar arasında Clash of Tabii Clans'ı ki daha şey bir top oyun. 3'me yazarım. Gerçekten çok. Ama çok vakit Şu an- alıcı abi bunlar. Yani. Evet, çok bağımlılık yaratıcı. Ama animasyon için tüketebiliriz. Bayağı da etkileyici bir şey çıkabilir yani. Keyifli olabilir yani. Bir sonraki haberimiz Tony Todds'un Final Line'ı, Aynen. Final Geçen Destination bahsettim Bloodline'da. sana filmden sonra. Evet. Bu arkadaş film serisinde, ufak bir spoiler uyarısı geçelim. Film serisinde ölmüyor gibi bir role sahip. Filmin sonunda işte hayatın tadını çıkarın, hepimiz ölebiliriz diyor ve adam gerçek Yani adamın hayatta son vefat filmi etti. zaten. Tony Todd'u Allah'tan rahmet Evet. diliyoruz. Şeyden de iyi bilirdik. Neydi, Man From Earth'ten. Man From Earth'ten çok iyi oynuyor orada da. Evet. Enteresan bir, yani bu tip şeyler böyle hayatın garip Aynen. Tüyleri olduğu diken diken yerler. ediyor. Gerçekten böyle çok garip hissettiriyor bana bu. Bir sonraki haber. 2018'deki izleyici sayıları ile 2025'teki izleyici sayıları arasındaki saçma sapan Çok üzücü ayarsızlık. Çok üzücü Ama yani. 2018'deki yani burada baktığında full hepsi Türk filmi ve böyle çok popüler olan Türk filmlerinin şeyleri işte Ha, devam burada elle serileri. tutulur bir ne var zaten? Müslüm izledin mi sen? Hayır izlemedim Ben ama en izlemedim. elle tutulur odur yani. Bir de Arif Arif'tir, 216 var odur. işte. Öbürleri İşte şey o zaten. ikisidir. Ya 2020 ya agam Çok Türk üzücü filmlerinde çok kolaya kaçıyorlar aga artık.
O kadar fazla kolaya kaçıyorlar ki çekmek istemiyorlar. Yani para harcamak, emek vermek istemiyorlar. Yabancı işlere de yani insanımız gitmiyor eskisi kadar. Zaten Marvel eskisi Abi, kadar hype'lı değil. Bir de şöyle bak. Şöyle bir faktör var. Şimdi pandemiden sonra zaten global olarak çok bir darbe yedi sinema. Şimdi o bir cepte. Evet, müthiş. Bu sadece bize has bir şey değil. Onun dışında abi biletler çok pahalı. Çok Evet pahalı. ya. Bak ben hatırlıyorum. Evet. Ben Dune'a ne kadar gitmiş biliyor musun? IMAX. Ne kadar gittim tahmin et. 2021 Aralık. 80 falan mıydı? 20 lira. 20 lira ya. Oha. Düşünebiliyor musun oğlum? 20 lira lan. Bak o zaman 2021. 2021'in son 2022 başı diyeyim artık. Düşünebiliyor musun bak? 300-400 lira oğlum şu anda. Daha pahalı. Ben daha bugün baktım. Bazı yerlerde 450'ye falan bile çıkıyor İstanbul'daki bazı yerlerde. 20 liraya 450 gittim ne oğlum aga bak. bir O zaman sinema? bir kahveden daha ucuzdu yani. Düşünebiliyor musun? Şu an 4 kahve parası. Çok pahalı 4 abi. kahve parası değil bu arada oğlum. 100 liradan pahalı Agam- kahve. Oğlum filtre kahve çoğu yerde 90 lira. Kanka filtre Şu kahveyi gibi. sayma. Filtre kahve en düşük kahve. Ya amına koyayım macchiato, çikolata bilmem ne içersen tamam evet ondan Tamam, 2 oğlum, o tane sayılmıyor içersin. mu Allah aşkına? Ondan değerlendireceksin oğlum. Biz de konuşuyoruz ya geç şu haber. Hayır Üzüldük dur zaten. bu önemli bir şey oğlum. Ya aga bir de ilk yorumda da demiş biri. Bu parlak bir de kolaya da kaçıyorlar abi. Ha, Sırf para parlaklık. harcamak için ışık mevzusundan o projeksiyon Tabii insan mevzusundan da değil, kısıyorlar. Ya benim de gidesim gelmiyor bazen. Ha vereceğim evde izlerim diyorum yani. Evde kendi ışığımı fullerim. Oradan bir ambiyans yaratırım. Çok da kaliteliye gelir diyorum. Bu çok kötü bir şey bu kötü arada. işte. Yani sinemanın bir standartı olması lazım. Ses olarak da özellikle. Ki geçen gün bir yerde okudum. Bu yeni yapıldı ya IMAX Laser diye. Aynen. Yeni salon İstanbul'da. açtılar. Bayağı beğenmişler. Bayağı iyi diyorlar. Tabii. O fark ediyor. Bir kere gitmek isterim. Evet. Yakın zamanda. Bir de İnşallah İstanbul'da var giderim. ama galiba. Umarım açılır başka yerlere ya. Bir sonraki haberimiz. Kocaeli'de bir düğün salonunda gelinin üzerine disko topu düşüyor. Oha oğlum disko topu bu kadar nasıl büyük olabilir ya? Ya bir de gelin ve Düğün davetliler salonunda niye yaralanıp... disko topu var lan? Aga disko topu niye gelinden büyük mesela yani? Hangi düğün salonunda disko topu var mesela? Var mı öyle bildiğin? Aga yok nereden bileyim? Bence o daha büyük Düğünden- bir soru. Hayır. Daha büyüğünü bulamamışlar mı Evet, demiş. bu Gerçekten olabilir. öyle abi. Tazminat yapıştırın. Doğru. Geçiyorum. Abi dünyanın en kötü oyunculuğu. Sesi açıyorum. Ses gelmiyor galiba. Gelmiyor mu? Gelmiyor. Neyse duyulmasa da olur. Bir şey değişmeyecek zaten değil mi? Ben bu fragmanı izledim geçen sinemada. Denk geldi. Yani garip duruyordu. Çok izlemek istiyorum bu filmi ya. Aga çok B-movie gibi şu yüz ifadesine baksana. Abi Weekend'de biri geçenlerde iyi bir oyuncu mu demiş. Öyle biri demiş. Abi Weekend hiçbir iyi bir oyuncu değil. Her şarkıcı, her sanatçı oyuncu olacak diye bir Herkes şey Lady Gaga yok değil yani. falan. Ya aga Lady Gaga'nın içinde varmış. Kadın yapıyor, başarıyor yani. Rollerin Lady Gaga altından zaten kalkabiliyor. her haliyle bir sanatçı lan. Kadın duruşuyla şeyle falan. Ben Lady Gaga Tuhaf diyoruz. farklı yani. Oyuncu olmak için belli şeyler farklı yapman gerekiyor. Evet. Böyle tutup 30-40 milyonluk filmlerde I don't know, you don't Bir de senaryonun da ona falan göre yapınca olması lazım. hani- Yani. Evet abi birazcık özenin ya. Bizde de hadise yaptı işte. IMDb tarihine geçti yani. Bu kadar da kötü iş yapma ya. Kaç 1.1 miydi? 1.6 abi. IMDb tarihine geçti yani. İnanılmaz kötü. Böyle şey mi oldu? Weekend Dine'ı 5.2 30 meta. Şaka mısın birader oynama daha iyi. Idol yaptı 5.2. Bak dizi olarak 5.2 bir Acolyte gördüm son zamanlarda. Bir de bunu yaptığı diziyi gördüm. Umur Tezer abimize selam olsun. Rebel Moon evreni askıya alınmış gibi gözüküyormuş. Rebel Moon'u ben ikisini de izledim. Hemen iptal edin. Hemen. Ben izlemedim. Hemen at çöpe. Bütçeleri de çok yüksek bunların. Değil mi? Hemen at çöpe. Hayatımda gördüğüm en manasız slow motion sekanslar, en manasız Star Wars'a benzeme çabası, en manasız oyunculuk. Ya şu abla gayet iyi bir oyuncu. Filmde o kadar kötü ki sana anlatamam ya. Zack Snyder'ın ben kafasının uçtuğunu düşünüyorum. Abi o Ee, evet ya. O gitsin, şeyden sonra toparlasın. gitti kafası onun. Kızını kaybettikten sonra gitti ama hani hak da veriyorum ama Rebel Moon'un aga bir açıklaması yok yani. Hani oturup hangi haldeysen ol izlediğin zaman Zack Snyder gibi bir insanın abi yok bu olmamış diyebilmesi lazım ya. Çok kötü film ya. İkisine de 3 verdim bu arada merak eden varsa. İzlemeyin yani. Var mı ekleyeceğim bir şey Alp'cim? Snyder Cut bizdir bu kadar diyorum. O biz. Bir sonraki haberimiz. Ironheart %50'den fazla dislike almış. Çok Biz kötüydü dalga abi. geçince alta bize şebek yazıyorsunuz ama Amerikalılar da bizden fikir yani. Çok kötüydü abi. Diyecek bir şey yok. Annihilators filmi çalışmalarına başlamış Marvel. Ben hiç okumadım Çok çizgi merak- romanlarda. Ben de çok okumadım ama çok merak ediyorum. Bu tip böyle daha meta karakterler, daha ultimate superpower şeylerde Daha sıçıyorlar genelde kozmik sinemaya. işler diyorsun. Ya, Eternals sinemaya gibi. aktarırken daha şey oluyor yani. Böyle abartıyorlar ya çok abartıyorlar ya da olmuyor. Oğlum zaten öyle oluyor ya kozmik işler. Okurken de öyle ki oğlum. Bu neden falan oluyorsun yani. Doğru. Doğru Yani abi. orijinal Dark Phoenix hikayesi de güzel değil ki. Evet ya o kadar yükselmiyorum ben de ona.
Yükselmiyorum Bu abi. bizcesi yani. Belki zamanında şeydir tabii de. Abi iyi bir senaryoyla gene o da güzel bir film olurdu Tabii, da işte Ama daha onu da 10 geliştirmek üzerinden lazım 4'lük yani. 5'lik yaptılar yani. Fox'un ahrazlığı. Filmi demiyorum lan. Orijinal halini diyorum. Çinli bir gezgin Ganj Nehri'nin suyunun temiz olduğunu iddia ederek suyu içip hastalamış. Abi geri zekalı mısın? Ben geçen bir video gördüm. Festival mi ne varmış herhalde Hindistan'da. Bak, böyle drone'la çekmişler. Böyle 1000 kilometre hızla geçiyor drone. Bitmiyor insanlar. Bak var ya. Ya 1 milyar insan var orada ya. Yıkanıyorlar nehirler öyle. Çok Aga Ganj'dan su içilir mi ya? Yapacağım primi yani çakayım yani. Böyle şey mi olur oğlum? İnanılmaz. Ya şey için Hindistan'dan yapmıştı, korkuyorum içerik ben ya. Daniel Day-Lewis Anamon'da geri dönüyormuş. Yönetmenliğini de oğlu üstleniyormuş. Çok olumlu bir şey bu. Çok hoşuma gitti o. Sen izledin mi Mutlu Phantom oldum Thread'i? yani. 2017'de Hala çıktı o izlemedim. galiba. Ben de izlemedim. Aga Daniel Day-Lewis'i ben sanırım ya bir filmde izledim ya iki, böyle çok az bir şeyde izleyebildim. Ya oynadığı filmler genellikle dramatik olarak ağır ve yorucu işler olduğu için hep böyle erteliyorum. Asla onun zamanı gelmedi. Bir türlü gelemedi yani. Belki bu film o filmdir falan. Elbet bir gün gavuş. Tamam geçelim. ChatGPT'de baktırdığı kahve falında eşinin kendisini aldattığını öğrenince boşanma davası açan kadın manyak mısın derim. Adam Buna nasıl kurtulmuş, güvendin bence abi? iyi yönden bakmak lazım. Değil mi? Adam peki gerçekten aldatmış mıdır? Ona bir şey diyemeyiz. Abi Ama adam ChatGPT kullanım kurtulmuş diyelim. fal mal işi yok ya. Bak Evet. işte, bak beni kalbinden Alp'in yaraladı. olaylar geldi. New Detail Aynen. Ultimate Spider-Man 2'de. Ya bunların olanlar. çoğu biliniyordu zaten, tahmin ediliyordu da. Abi ben bu oyunu çok seviyordum ya. Sen bu oyunu oynadın mı? Aga izledim ben. Ben İzlemişsin. çok oyun oynayan bir insanı izledim ama. Yani bu oyunun grafikleri Çok iyi inanılmaz, abi yani. İnanılmaz yani, çok aşırı güzel zamanı için. Tam çizgi roman grafikleri var. Hikayesi falan da çok güzeldi. Böyle bir iki arkından falan böyle bir karma bir hikayesi vardı. Hatta direkt çizgi romanın yazarı da dahil yani şeye. Oynanış olarak falan da çok güzel bir oyundu. Sonra işte devamı gelmedi ama ne yazık ki. Bayağı üzgünüm ben o yüzden mesela. Burada bu çizgi Ya- romanı kesinlikle okuyun. İnanılmaz iyi bir çizgi roman. Buna katılırım. Çizgi roman olarak bulduğunuz yerde okunabilir. İnanılmaz Ya oyun iyi olarak ya oyun olarak da yapılır ya. Çok ya bunlar var ya bak bu çizgi roman evrenleri o kadar derin ki, o kadar fazla materyal var ki. Ya bak her fıtık bölümünde en az 5-6 tane çizgi roman işi konuşuyoruz ve bitmiyor abi. Bitmez de yani. Derya Deniz. Evet ama hepsi de kale alınacak işler değil mesela. Mesela bu Ultimate evreni şey, hani alternatif bir evren, hani ana 616 evreni değil ama güzel bir alternatif evren. Aga yani. alternatif evrenler çok güzel ki zaten. Üstüne uğraşsalar keşke birazcık daha. Evet, Abi evet. bir What If dizisi yaptılar. İlk sezonda biraz ümitleniyorsun. Sonra saçma sapan yerlere gidiyor yani. Komedi filmine çevirdiler mesela. Abi What If diye bir şey yapıyorsun. Nasıl bunu mesela mantıklı, Sınırsız şeyin zekice, sınırsız şeyini kullanamıyorsun yani. Ben akıl fikir erdiremiyorum. Jack Schrader diye okunuyordur inşallah. X-Men filmini yönetecek diyorlar. Okeyim. Ben Thunderbolts'un yönetmenlerini çok beğendim. Hem film biyografide söyledim. O da gelecek. Hem de Fıtık'ta söyledim. Umarım o yönetir. Ben okeyim. O mu yönetsin? Ama iyi bir senaryo ama iyi bir senarist de bulsunlar yanına yani. Evet. Ya Marvel işleri Geçiyorum sırf abi. yönetmenliğe bakmıyor ya her zaman. Aga ama çok büyük etken ya. Tabii Eternals falan. Ben izlemedim hala gerçi. Onun yönetmenleri çok iyi. Onda senaryosu kötü bence. İşte, No Way Home derim ya. Dümdüz çekmiş mesela şey. Ki onda bak gene geçişler o dümdüz vardı. film ya. Abi mesela Homecoming abi açın izleyin. Dümdüz bir film Homecoming. Sıfır geçiş yani bak dümdüz mesela. O daha da kötü yani. Diyecek bir şey Ama yok. Far Ki From Home'daki Homecoming'i şey Mysterio dövüşü. O çok Abi iyiydi. o bayağı iyiydi. sinemaya artık filmler gelmiyor. Çünkü artık yeni filmler abone bazı streaming servislerinde. Dolar kurundan dolayı filmler Türkiye'de vizyona getirilmiyor. Bu yüzden de Aynen. birkaç haftadır hem arkadaşlarımdan duyuyorum. Aga vizyona Pulp Fiction girmiş. Aga vizyona Örümcek Adam girmiş. İşte vizyona bilmem ne girmiş. Hadi gidelim. Çok üzücü bir şey abi ya. Bayağı Çok kötü. yani. Bu arada bence şey güzel bir şey. Hani mesela atıyorum. Yani izleyemediğim filmleri sinemada izleyebilmek çok güzel bir şey. İşte pandemiden sonra Inception'ı sokmuşlardı. Ve ona gitmiştim. Böyle ara ara güzel bir şey bunun yapılması ama burada başka bir mevzu var işte. Yani artık kimse yeni filmlere gitmediği için eskileri getirme eğilimi çok oldu yani. Kesinlikle. Bu mesela Ve oyun kötü dünyasında oldu da bu şey ya. olarak var. Sürekli Remake. remake, remastered. Remake değil bak. Remake olsa yine okey. Remastered. Remastered. İki şey yapıyor. Texture'ını şey yapıyor. Pat çıkarıyor. Bir de fiyatı da aynı. Abi Last of Us'ta yaptılar aynısını. Oğlum Last of Us 2'ye mi yaptılar remastered bir de? Oğlum Last of Us'ın ilkine yaptılar. Bilgisayara geldi. Bir daha yaptılar. Sonra Bir daha PlayStation yaptılar. 5'e çıkardılar bir şeyi. Sonra 60 FPS patch'i geldi falan filan. Ey gülüm ey. Aga her sektörde her işte kolay Evet. kaçma var. Yaren Leylek. Baba olmuş. Seni kutlarım Yaren Leylek. Bu kanalın var olmasının sebebi Yaren Leylek'tir. O kurdu kanalı. Konklov'un gerçek Şu hayatına paralel kadar var. benzemesi.
Çok güzel. İnanılmaz ya. Görüntü Güzel yönetmenliği bir film açısından ya. inanılmaz gözüküyor film ya. Geçiyorum, ekleyeceğimiz bir şey yok gibi. Çok güzel haber. Churchill'in İzmir'de lakabı Churchill olan bir işletmeci tarafından icat edildiği belirtilmiş. Çok komik olay ya. Değil mi? Çok ilginç. Bak burada şey olayı var. Mesela bir olay var, tamam mı? Şimdi mesela bir olay herkes tarafından biliniyorsa o doğru kabul edilir ya. Olay yanlış olsa bile. Şimdi herkesin benimsediği yanlış doğru gibi oluyor ya otomatik. Abi çok Böyle bir komik şey olay var. bu ya. Ha, çok ilginç. Buna ne yazdılar acaba ya? Kime inanacağız diyor. ChatGPT de mesela Churchill, Porto Rico falan demiş. Burada doğru bildiğimi bilmiyorum da. Bu sikko işeceği Winston Churchill'e bağdaştıran insan kırsaldır. Kırsal. Kırsal. Bir sonraki haberimiz. Denzel Washington. Senin Highest to favorin. Lowest filminde oynayacakmış. Gene Spike Lee'nin filmi. Spike Lee ne kadar fazla film çekiyor baba? Ben ne zaman duysam Spike film Lee çekiyor mi? adam. Spike Lee doğru. Spike Lee ne ama? Spike Lee'nin... Ay Allah'ım yarabbim. A$AP Rocky ve Ice Spice oynaması çok garibime gitti. Bütün siyahi Aynen. insanları toplamışlar. Ama bu işi yapıyor. Spike Lee bu işte çok iyi. Özellikle bu şeyde bayağı iyi. Denzel Washington'la nazar değmesin baba, devam et ya. Bırakmayın abi. Tom Yani- Cruise gibi sen de devam et. Devam edin abi. Bilmiyorum, çok mutlu oluyorum bunları görünce. Son haberimiz. Geçen haftaya bağlantı olarak Aynen, Fıtık abi bu Universe. sene Türkiye'de videoda çocuk bağırdı, patladım pardon. Yani Ses gelmedi zaten. kıyıda yüzen köpek balığı görüntüleniyor sürekli. Abi bak bu iklimsel, bunun bir anlamı vardır. Buradan bir bok çıkabilir. Benden uyarı. Ya sıcaklardan Buradan bir şey çıkabilir. herhalde, bilmiyorum da. Bak ben inanıyorum ki bu Temmuz, bu Ağustos ayı gibi biri köpek balığı tarafından ısırılır, bu haber olur. Tabii Ve canım, bunu konuşuruz mutlaka, burada. mutlaka. Ay bacağım derken biri gider orada yani. Yeni Jaws. Chomsky. Jaws 2. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Alpçim eline koluna ayağına Senin de her yerine kardeşim, sağlık. Her yerimize sağlık. Gene 98 dakikalık kaydı nasıl 30 dakika indiririz diye katta uğraşacağız. Ama canımız Hallederiz, sağ olsun. evet. Umarım izlersiniz. Umarım beğenirsiniz. Biz kaçtık. Görüşmek üzere. Fıtıkla kalın. Fıtık Özel'e gidin. Born Again incelememizi izleyin. Gibi ve Last of Us için de özel bölüm düşünüyoruz. Ve Film Biyotikler'de, editte abone olun, like atmayı unutmayın. Biz kaçtık. Görüşürüz abicim. Görüşürüz.